Evet değerli dostlar, yayınıma hoş geldiniz. Bir Galatasaray analizi daha karşınızdayız. Çok yoğun bir iş temposundan dolayı videolar gecikmeli yükleniyor. Bugün Bodo Glimt maçı var ve Bodo Glimt maçından önce hafta sonu oynadığımız Başakşehir maçının şöyle kısa bir analizini yapmak istedim. Ondan önce de biliyorsunuz milli aradaydık ve milli arada olduğumuz için ben size birkaç video çekecektim ama çok beceremedim. Ekim ayı geldi, işler yoğunlaştı. O yüzden affola ama mutlaka teknik bir analiz. Bu yeni almış olduğum şu benim güzelim tahtamla. Bunu şu suyumu da şuraya alayım. Heh. Şunu da şuraya koyayım. Şunu da kafayı biraz basayım. Evet işte bunlar size çok güzel işler yapacağım, anlatacağım dedim. Ama beceremedim. Neyse beceririz çünkü Türkiye'nin de konjonktürel durumu çok parlak değil. Şu kamerayı şöyle bir ayarlayalım. Evet. Maalesef adliyeler, kararlar, alınanlar, salınanlar, durum işler acısı. İşimiz siyaset değil pek tabii ama Remzi abiye, Remzi Samer abime çok geçmiş olsun. Fatih Ataylı abime Allah kurtarsın. İkisi de ümit ederim ki en kısa sürede e, özgürlüklerine kavuşacaklar ve aramıza ve ailelerine sağ salim dönecekler ümidindeyiz. Ülkede konuşmak bu kadar da sınırlanmamalı. Hele Remzi abinin niye içeride olduğunu, niye tutuklu yargılandığını gerçekten anlamış değilim. Şahsen de tanıdığım için çok üzgünüm kendisi adına. Hakeza Fatih Altaylı abiyi de. Neyse efendim Başakşehir maçına kısaca bakalım. 43 milyon 650 bin euro. Başakşehir hakikaten iyi bir takım oluşturmuş kendine. Tebrik ediyorum. Yani 44 milyon avroya yakın bir bedel Türkiye Ligi için çok iyi. Biz de bu maça 140 milyon avroluk bir değerle çıkmışız. Hiç de fena bir durum değil açıkçası. İlk değişikliğimizi 74'te 4 kişiyle yapmışız. Sonra 86'da da bir kişi değiştirmişiz. Arda Ünya, Metehan Baltacı, Ahmet Kutu ve Yusuf Demir genç kardeşlerimiz gene her zamanki gibi ligde süre bulamamışlar. Karşı tarafta ne yapmış? 46'da bir kişi, pardon 46'da 2 kişi, 80'de bir kişi değiştirmiş. Ne enteresandır ki 5 kişilik değişiklik hakkını kullanmayarak 3 kişilik bir değişiklik hakkıyla Başakşehir maçı tamamlamayı tercih etmiş. Orada da bildiğiniz üzere Nuri Şahin başladı. Bir Dortmund macerasındaki başarısızlıktan sonra Türkiye Ligi'ne geri döndü ve Başakşehir'le bir şeyler yapmaya çalışacak. Bakalım onun da yolu açık olsun. Bize karşı bayağı iyi bir performans sergilen bir takımı vardı elinde. Evet biz rotasyona çıktık. Yedeklerimizde normalde görmeye alışık olduğumuz Lemina, Yunus Akgün ve Jakobs ve aynı zamanda Osimhen yedek olarak oturuyorlardı. Bu da Bodo maçı öncesi, zorlu geçecek Bodo maçı öncesi Okan Buruk'u teknik ekibin bir rotasyon olarak karşımıza çıktı. Peki sağdaki takım neydi? Efendim sağdaki takım şöyle bakıyoruz. Uğurcan, Eren Elmalı, Kaan Ayhan. İşte burada Kaan Ayhan eleştirildi ama Abdülkerim Bardakçı, Roland Salahi, Gabriel Sara, Sané, Gündoğan, İlkay, Lucas Torreira, Mario Icardi, Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz konusunu dediğim gibi çok fazla irdelemeyeceğim. Mevcut durumunu biliyorsunuz. Icardi'nin durumu malum. Sakatlıktan çıktı. Lucas Torreira, Atom Karınca, orta sahanın olmazsa olmazı. İlkay Gündoğan akıl dolu insan. Sané bu maçta hakikaten güzel performans sergiledi ve iyi bir geri dönüş sinyali verdi. Hakeza Sara da öyle. Sara'da hiç fena olmayan bir performans gösterdi. Zaten geri kalan bir sefer Kaan Ayhan yerine Arda Ünyay'ın oynamasını tercih ettiler ama maalesef Okan Buruk sağlamcı. Bunu zaten biliyoruz. Hiçbir zaman gençleri oynatmayı istemiyor, sevmiyor. Tecrübeli oyuncularla gitmeyi seviyor. Genç oyuncuları bir dönem oynatıyor hazırlık maçlarında. Onları şöyle bir yuhalatıyor. Çok hoşuna gidiyor. Diyor ki bakın görüyorsunuz altyapıdan bana tırışık oyuncular geliyor. Hiçbiri benim işime yaramaz diyor. Onları bir çöp ediyor. Sonrasında ayıp olmasın diye kadroya alıp duruyor. Ne Metehan Maltacı ne Arda Ünya'yı böyle ikinci yarılarda oyunu atmıyor. Mesela atıyorum işte Berkan Kutlu'yu 86'da atacağına ya da 74'te Jakobs oyun atacağına mesela Arda Ünya'yı oyuna atsan daha güzel olmaz mıydı? Kaan Ayhan yerine Arda ile başlasan daha iyi olmaz mıydı? İşte Kaan'ın Avrupa'daki
tecrübesinden faydalanmak istiyor. Avrupa maçlarında olur da Kaan'a ihtiyacım olursa o da form tutsun. Bir de defansın göbeğinde böyle bir ikili yapayım istiyor. Ne diyeyim yani şimdi divan oldu, genel kurul oldu, borcumuz arşa varmış. Biz hala al sat satamıyoruz da alıyoruz bol bol. Olmuş borç uzay mekiği. Ne diyeyim ki ama teknik direktörümüz futbol aklımız olduğu için sevgili başkanımız Okan Buruk'u futbol aklı ilan ettiği için bütün transferleri de onun üzerine yıktığı için diyoruz ki Allah sonumuzu hayır ede. Efendim gelelim buna. Evet şimdi burası Galatasaray, burası da Başakşehir olduğunu farz edersek 4-4-2 dizdim. 4-4-2. Bu arada Paris Saint-Germain 2-6 yeniyor. Çok acayip işler oluyor bugün. Newcastle United Benfica yeniyor. Benfica'nın hocasını kovacaklar gibi duruyor. Yanlış bir tercihti zaten. Eindhoven Napoli 6-2. Inter St. Gaulois şaşırtmıyor, Inter önde. Villarreal Manchester City 2-0 City önde. Barcelona Olympiakos 6-1 Barcelona önde. Arsenal Atletico Madrid 4-0 Arsenal önde. Enteresan maçlar ya. Bayer Leverkusen 2 de Paris Saint-Germain 7. Baba çok acayip gidiyor ya. Kopenhag 2, Borussia Dortmund 4. Newcastle United 3, Benfica 0. PSV Eindhoven 6, Napoli 2. Abi bunlar müthiş maçlar ya. Müthiş müthiş, bunları seyretmek lazım. Yani Şampiyonlar Ligi bu akşam hakikaten müthiş olmuş, müthiş gitmiş. Efendim gelelim şimdi tabii biz böyle dizilmiyoruz. Yani biz ne diziliyoruz? 4, 3, 2, 1, 8, 4, 6, 2. Ondan sonra 4, 2, 3, 1 diziliyoruz normalde. Yani şimdi 4, 2, 3, 1'de ben şu anda şuradan bir alayım, kafa karıştırmasın. 4, 2, 3, 1 dediğimiz şey de aslında, tamam mı? Şimdi şuradan şu arkadaşları, tamam mı? Şuradan. Şurayı alıyoruz. Burayı ikiliyoruz. Şunu da aşağı indirelim. Burada bir forvet bırakıyoruz. Şu arkadaşları da şöyle atıyoruz. Tamam. Şöyle bir diziliş oluyor. Şu da şurada oluyor. Demin ne değildi? 4, 4, 2'yi 4, 2, 3, 1 yaptım. Bunu istiyorsan buradan çıkart. 5 düzene geç. Anlatabiliyor muyum? Ya da 4, 3, 3, 3, 1 yani 3, 3, 3, 1 de yapabiliyorsun. Tabii bunu böyle oynayabilen insan sayısı çok az da yapabilenler var. Yapabilenler var ama ondan sonra yani şurada kanat, biz zaten böyle oynamıyoruz genelde. Yani defans dizilişi bu gibi durmakla beraber normalde şunu da şöyle yapıyoruz. Şu arkadaşlar da şuraya geliyor. Defans dizilişi dizilmiş. 4-4-2 hücuma çıktığımızda da hemen Rotasyoninggenstraße kayıyoruz. Aha da böyle bir dizilişe ulaşıyoruz. 4-2-3-1 dizilişi de bu. Aslında tabii hücuma geçtiğimiz anda şimdi şu kaleye hücum ettiğimizi varsayalım. Tamam mı? Burasını ikiliyoruz. Burayı üçlüyoruz. Hatta burayı dörtlüyoruz. Burada bir kişiyi bırakıyoruz. Ondan sonracığıma şöyle garip bir bazen dizilişe gidiyoruz. İşte böyle kanatlarda böyle bir kayma yapıyor ve buna yakın bir dizilişle oynuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani defansı şu Apo Kerim, Davinson Sanchez normal şartlarda bu. Burası Torreira Lemina dönüşümlü oynuyor burada. Bunun önüne işte İlkay'ın görevi burada, Sarri'nin görevi burada. Bizim bekler. Burada Salah oynuyorsa Salah, Singo oynuyorsa Singo. Biraz buralara geliyorlar. Tamam mı? Burada Eren Elmalı buraya çıkıyor. Ondan sonra burada da işte Barış, Yunus, Barış böyle bir değişik denklemle karşılarına çıkıyoruz. İşte buraya Lemina atıyoruz, buraya İlkay atıyoruz, buraya Torreira atıyoruz. İşte burada 8 Torreira olsun, 6 o olsun. Bununla bunu bazen yer değiştiriyoruz. Burası Lemina oluyor, burası Torreira oluyor. Torreira şut çekme imkanı oluyor. Burası Icardi, Osimhen değişikliği var. Burada da kanatlar Sané, Bay, Yunus, artık burayı kimi öngörüyorsanız böyle bir hücum formasyonunda sahaya diziliyoruz. İşte bizim de sahaya dizilişimiz bu. Tamam babalar? Şimdi benim hep senelerden beri söylediğim bir şey var. Kardeşim şimdi normalde ne oluyor biliyor musun? Apo burada. Eren şuralarda. Tamam mı? Bunlar buraya geliyor. Bunlar da şuraya doğru geliyor.
Bu takım şöyle bir geriye yaslanıyoruz biz. Şöyle Allah ne verdiyse. Hatta şuralara biraz indireyim şunları. Dur. Sensiz bir inin bakayım. Şimdi buralara indik. Tamam mı babalar? Böyle bir geriye doğru fıtı 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 indik. Bunu çok seviyoruz. Uğurcan'a top attığımızda ondan sonracığıma durum böyle bir acayip haller alıyor. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Herkes şöyle bir aşağıya kayıyor. Böyle bir garip bir dizilişe geliyoruz. Ondan sonra ya buradan top nerede? Bakayım. Fıtı topu aldık. Apo Kerim kardeşim topumu buradan fıta diye şuraya vuruyor bayın önüne. Şu bay da buralarda işte şuralarda top yapmaya çalışıyoruz defansta. Herkes buralara gelmiş oluyor böyle. Tamam mı? Şu kanatlarda şu forveti de buraya indiriyoruz. Heh, heh. Çok güzel oldu burada böyle bir üçgen. Bu aslında Lucescu baklavasıdır ama biz bunu daha yapamadık. İsteğim odur ki inşallah bir gün yaparız. Tamam. Bunu hadi bay diyelim. Ne oldu? Beşiktaş maçında bunu sürekli böyle koşturduk. Bu bayın önüne topu atıyoruz. Bay burada topla gidiyor. Bu da yakalıyor. Gidiyor. Şimdi bunu buradan uzun topu atacağım vakit buradan bu adamın depara kalkması lazım. Yani atarken daha atmadan eliyle bunu uçurması lazım. Ya da bir el hareketi yapması lazım. Bunu buraya uçurması lazım ki bunlar şu arkadaşlar gol atabilmemiz için bizim buraya koşmaları lazım. Bizde öyle olmuyor. Bizde ne oluyor biliyor musunuz? Şimdi burada bay gidiyor ya. Bay buralara kadar iniyor. Şuraya kadar. Burada Icardi burada. Şimdi normalde Icardi'nin burada olması lazım. Şimdi bu adamın topu atması için. Icardi burada. Yunus burada. Orta saha daha buralardan gelmeye çalışıyor. Tamam mı? Daha çıkamıyoruz. Daha buralardayız. Şimdi bu adam gelmeden buraya yayın üstüne buradan içeri bir orta kesiyor. Bu adam buraya koşarak ulaşmaya çalışırken daha havada orta kesiyor. Zaten iki tane defans bunu burada beklerken kafa vurdurmuyorlar ve biz o sırada çıkış halinde olduğumuz için şuraya attıracakları bir adamla, hep biz öyle yiyoruz zaten, şuraya koydukları bir adamla ve şuradan kaçırdıkları, çünkü burayı boşaltmış oluyoruz artık, burada iki kişi kalıyor ve buradan adamlar bizimkiler hada futo fiti fıta çıkıyor. Buraya yerleştirdikleri birer adamla bizi gafil alıyorlar. Ne oluyor? Apo buna kayıyor. Eren buradan deparla gelmeye çalışıyor. Buradan Salah'ı deparla gelmeye çalışıyor veya Singo deparla gelmeye çalışıyor. Bu sefer bunun Apo'nun üstüne çıktığı için Sanchez buraya doğru kayıyor. Bu sefer bu aşağıya iniyor. Ondan sonra buradaki adam aşağıya iniyor. Bu ikisiyle bir kalıyor burada. Ulan diyor ben bunu mu tutacağım? Yani şu geleni mi yakalayacağım? Bu kanattakini mi tutacağım? Bu sefer Salah'ı gelip buraya yerleşene kadar biz Dangırt köy sandığı golü yiyoruz sevgili Okan Buruk. Tamam mı abiler? Anladınız mı şimdi? Şimdi normalde gavur ne yapıyor? Topu bu herifin önüne atıyor. Tamam mı? Topu bu herifin önüne attığında daha atarken tamam mı? Bir anda anlıyorlar bu dizilişte nerede, ne zaman topun bu herifin hareketleneceğini. Yani şu adamın şuraya top atılıp koşacağına başladıklarını bu herif zaten buraya gelmiş oluyor. Anladın mı? Bu herifler bunun peşine düşmüş oluyor. Kanattan da bir herif buraya gelmiş oluyor. Daha sonra bu herif buna topu birleştirdiğinde eş zamanlı gidiyorlar. Anladın mı? Sonra bu ileri kaçıyor, bu içeri kaçıyor. Bunlar buraya geliyor. Bu adam buradan Avrupa'da içeri orta kestiğinde koşarak geliyor çünkü herkes geriye. Tamam mı? Yani koşarak içeri doğru bir giriş var. Defans da koşarak geldiğinden dolayı kafa topu değil. Yere paralel. Yere paralel. Yerden. Yere paralel bir. Ortayla. Ya defans kalesine vuruyor. Beşiktaş maçında gördünüz. Ya senin adamın gidiyor şırak diye vuruyor. Ya arka direkteki adam vuruyor. Bu adamı gelmiyor mesela kaçırıyor arka tarafa boşaltıyor bu alanı. Ya da buradan seken defansı buradan yakalıyorsun, şut çekiyorsun, gol oluyor. Torreira'nın zaman zaman attığı gollerle. Anladın mı? Biz ne yapıyoruz? Biz çok teknik taktik çalışıyoruz ya. Daha Barış buraya gelmeden tamam mı? Icardi garibim ya da Osimhen garibim şu deparla buraya gelmeden buraya iki kişinin arasında hava topu atıyoruz. Buradan da sonra kontratağa yakalanıp ne oluyor? Golü aslanlar gibi kalemize yiyoruz. Golü kalemize yiyoruz. Okey benim de kıçımı yırttığım şey bu. Peki Galatasaray Başakşehir maçında bundan farklı ne yaptı? Şimdi gelelim şu 3-5 tanesini alalım. Şuradan da bir defansı alalım. Şuradan da topu alalım. Şuradan da bir kaleci alalım. Tahtamızın beri tarafını çevirelim. Beri tarafını çevirdik. Şimdi bu arkadaş kaleci. Şu da top.
Şunlar da defanslar fıtı 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 dizelim şu arkadaşları. Durun be. Heh. Çok sağlam mıknatıslı yapmışlar. Allah helal olsun. Çin işi, Japon işi, Avessa'dan aldığımız bu tahta ziyadesiyle işe yaradı. Evet, şimdi biz Galatasaraylar hücum yaptık. Tamam mı? Şimdi adamlar böyle bir dizildiler. Hatta burayı beşledikleri de oldu defansın. Ondan sonra biz geliyoruz yukarıdan. Tamam mı? Şöyle bir yerleştik. Top çevirmeye başladık. City'miz mübarek. Niye? Çünkü İlkay efekt. İlkay buralarda böyle top çevirmeye başladı. Takımı indirdi. Buraya yerleştirdi. Sonra ne hikmetse şuradan Sané buraya bir koşu attı. Tamam mı? Defans arkasına buraya bir koşu attı. Bak en sevdiğim yer. İzle. Heh. Fıtı. Ay, yapamadım. Heh. En sevdiğim yer. Buraya bir koşu attı. Sara topu Sané koştu. Sara topu bunun önüne indirdi. Ve geldi buradan fata diye golümüzü attı. Aynısının bir benzerini ikinci yarıda gene Sané kardeşim defansın arkasına bir koşu attı. Buraya topla buluştu. Ondan sonra adamı buradan çalımladı. Boş kaleye topu gönderdi. Ne yaptı? Bak şu alanda topla buluşturduk. Ben de ne diyordum 3 seneden beri sevgili Okan Bur'a? Hocam diyordum topu şuraya indirmenin planlarını yap. Bak sen bunu yapıyordun. Avcı'nın yardımcısıyken Vişka'yı buradan indiriyordun buraya. Tamam mı? Şu topla beraber Vişka buraya iniyordu. Şuralara. Buraya adam koşturuyordun, Baha'yı koşturuyordun, buraya koşturuyordun, buraya koşturuyordun. Genelde bu adamı buraya koşturuyordun, boşta vurduruyordu. Değilse bu adamın önüne kesiyordu, değilse kesin şuradakine kesiyordun topu. Şuna. Bu adam koşarak defansı bozuyordu. Bu adam da dışarıdan gelip langırt köy sandığı kaleye topu atıyordu. Senin böyle bir sürü çalışmaların var yapmış oldun. Tamam mı evladım? Bunu yaptık mı? Yaptık. Ben de bunu yapmamızı istiyoruz. Ya da Yavur ne yapıyor? İşte Sara'nın Sana'ya attırdığı goller gibi. Defans arkasına koşu. Fata diye buradan. Tamam mı kardeşim? Mis gibi. Top burada defans çakılıyken bu adamın buraya koşmasını çalışacaksın. Bu herifin de buna pas atmasını çalışacaksın. Efendim İlkay gelmiş. Kahvaltıdan Nutella'yı çıkartmış. Yeni teknik idman teknik bir takım makineler siparişi verdirtmiş. İşte çalışma disiplinlerini değiştirmiş. Takımla daha fazla vakit harcamaya başlamış. Takım içerisindeki profesyonelliği arttırmış. Sözüm ona takım içerisinde atletizmi arttırmış. Takım içinde teknik idmanları arttırmış. Ya kardeşim bir İlkay geldi. Zannedersin ki herif Pep Guardiola ya. Ki zaten öyle benim için de. Yani pek bir fark yok. Pep Guardiola geldi. Galatasaray'ın bütün her şeyini düzeltti. Bu teknik ekip ne yapıyordu abicim bugüne kadar? Yanlış işler mi yapıyordu? Yani Nutella mı yediriyormuş? İşte idmanların saatlerini değiştiriyormuş. Ne diyelim işte dayanıklılık idmanlarını değiştiriyormuş. Kondisyon idmanlarını değiştirmiş. Şimdi Dortmund'da kullanılan 1,5 milyon mu 2,5 milyon avroluk bir sistem varmış. İşte topu atıyorsun, fıtırıyı alıyorsun, bir kareye atıyorsun. Alıyorsun, ışık yanan kareye atıyorsun. Alıyorsun, ışık yanan kareye atıyorsun. Bunu da zaten bir makine ölçümlüyor. Sana bir rapor veriyor. Sen de oyuncunun o verilen rapor doğrultusunda bir takım özelliklerini de iyileştirmeler için antrenman programını ona göre yönlendiriyorsun. Tabii biz de o antrenman inşallah gider. Ben bunu çok istedim. Dedim ki kardeşim söyle adını. Şu ışık çalışıyor mu diye şöyle bir bakayım da arada çünkü kopuyor. Bu Kemerburgaz tesislerine geçerken yönetimin de olduğu toplantılar dedim ki arkadaşlar çok güzel bina yapıyoruz ama bir bina bir saha yapmakla tesis yapmış olmuyoruz. Tesisi yapmak için Avrupa standartlarına yetmez, dünya standartlarına bir tesise ihtiyacımız var. Bunun içerisinde inşaatı yapan firma acaba gitti yurt dışından bir firmayla anlaştı da içine kondisyon aletlerini koydu mu, yeni düzen soğuk havuzlarını koydu mu, soğuk hava deposunu koydu mu, işte soğuk hava bir şey var böyle eksi 400'e 300'e şokluyor seni. İşte bu Ronaldo'nun kullandığı bu odalardan yapıldı mı, işte idman odaları değişti mi, kapalı izleme odaları değişti mi, yeni idman aletleri alındı mı, yeni sistemler kuruldu mu diye kıçımızı yırttık. Ama İlkay kardeşim sağ olsun bizi dinlemiş olacak ki ya da bu söylenenlere kulak vermiş olacak ki ya da vaziyeti vahim bulmuş olacak ki sağ olsun bunun yapılmasını istemiş ve bugünden sonra inşallah verilen siparişle yerine getirilirse
yakın bir zamanda Galatasaray daha profesyonel, daha bilimsel bir idman ne diyelim şeylerine kavuşacak. Aletlerine kavuşmuş olacak. Şimdi İlkay geldikten sonra Galatasaray'daki Beşiktaş maçında çok aceleci oynadığımız falan filan zaten bunları konuşmuştuk. Şeyde hatırlıyorsunuz. Başakşehir maçında da efendim top alışıyla, dönüşüyle, verişiyle muhteşem bir iş yaptığını söyledi. Tamam. Şimdi bizim İlkaycıklar, bizim Osimhen'cikler, bizim Baycıklar, bizim Yunusçuklar, bizim Torreira'cıklar, bizim Lemina'cıklar, bizim Davisoncuklar, bizim Singocuklar, Salah'cıklar, Jakobs'cuklar üretmemiz gerekiyor dostlar. Tamam mı? Şimdi bu kadar Singo, Salah'ı, Sane övdükten sonra ya da Sane'ler yaratmamız gerektiğini söyledikten sonra yapılması gereken nedir? İşte genç takımdaki arkadaşlarımızın da aynı formasyonda yani az önce size gösterdiğim 4-2-3-1 formasyonunda oynaması gerekiyor. Bu bir. 2. 4-2-3-1 formasyonundaki hücum sistemlerini Okan Hoca'nın altyapıya göndermesi ve altyapıda Okan Hoca'nın çalışmış olduğu ve çalıştırmış olduğu işte kanatlara uzun top oynama, içeri defansa koşma, ön alanda pres yapma, ön alanı kapatma, ikinci bölgeyi bekleme, üçüncü bölgeye çekilme. Oradan yani ikinci, üçüncü bölgeler dediğim de yani şurası. Hani diyelim ki biz ne oldu Beşiktaş maçında? Buraya kadar çekildik. Tamam mı? Şurayı da alalım. Karşı tarafta rakip olsun. Biz normalde burada deli danalar gibi böyle karambol böyle basıyorduk. Ondan sonra ne oldu? İkinci yarı herhalde İlkay hocalığı eline aldı. Okan Hoca'ya dedi ki sen otur hocam çok yoruldum. Ben dedi bu takımı yönetirim 10 kişiyle. Biz takımı şuralarda bekler olduk. Yani Beşiktaş buralarda top yaparken hiç basmadık. Buralarda adamları karşılar olduk. Anladın mı? Basmadık, karşıladık. Basmak, karşılamak. Eskiden bizim defans boyu böyleydi. Hücum hattı burada. Defans hattı buradaydı. Tamam mı? Şöyle kısaca şu iki tanesini de koyayım. Orta sahada buralardaydı. Böyle değişik bir şeyle oynuyorduk. Yani burası pres yapıyordu, burası geliyordu, burası çıkamıyordu, çıkar gibi yapıyordu, böyle bir şeyler oluyordu, yakalanıyorduk falan. Şimdi bu bile, şu bile saçma. Yani şu bile saçma. Bunun böyle kompakt bir şekilde hani bloklar arası diyorum ya Ömer Üründür. Yani buraya kadar böyle çıkman gerekiyor bu bloklar arasında. Biz şimdi sonra ne yaptık? Bir anda böyle magic touch değmiş gibi ondan sonracığıma biz şuralarda böyle bir üçlü dizildik. Şöyle bir orta sahaya burayı bir dörtledik, beşledik falan. Böyle bir değişik bir bekleme seansına geçtik. Yani Avrupa'nın, City'nin, Barcelona'nın, Bayern Münih'in topu rakibe verip beklediği alanda biz de adamları beklemeye başladık. Ve böyle bir kompakt duruşa geçtik. Yani yakın, kompakt bir duruş. Niye? Çünkü bunu Mancini çalıştırmıştı. Yukarı blok halinde, aşağı blok halinde. Yukarı blok halinde, aşağı blok halinde. Yani şu ikisi arasında maksimum 10 metre olacak. Anladın mı? Şu fazla. Bu. İn çık, in çık. Asansör gibi bir şey bu böyle. Tamam mı? Blok. Bunu çalıştırmıştı ve bizim bunu yapmamız gerekiyordu. Şimdi bunu yapmaya başladık. Eğer bunda İlkay'ın parmağı varsa çok güzel. Efendim İlkay şurada bir top almış. Gelmiş buradan pas vermiş bizim çocuğa. Ne güzel oynuyormuş. Demek ki bizim İlkay gibi oyun felsefesine gelişmiş oyunculara ihtiyacımız var. Demek ki biz bunları İlkay gelince yapabiliyorsak. Ben de ne diyordum? Okan Buruk oyuncusuna göre oyunu şekillendiren, serbest pozisyon veren ve oyuncusuyla takımı yürüten, belli başlı bir iki tane taktiği olan, onun dışında da hadi aslanlar deyip sahaya süren bir mantaliteye sahip. Dedikçe hayır efendim öyle değil. Müthiş taktisyen, müthiş maçı analiz etmiş. Şöyle yapmış, böyle yapmış ki evet. Bu arada takım gibi Okan Buruk da maç seçiyor. Bütün derbileri Türkiye Ligi'nde seçtiği gibi. Arkadaşlar istatistikler yapmışlar. 7 mağlubiyeti var. Ulan diyor adam 15 tane şey oynadın. Zaten derbi oynadın. Nasıl 7 mağlubiyetin olabiliyor koskoca 3 sezonda? Çünkü öyle Okan Buruk derbilere ayrıca hazırlanıyor. Fenerbahçe maçlarına ayrıca hazırlanıyor. Bazı büyük Avrupa Kupası maçlarına ayrıca hazırlanıyor. O maçlara önem verdiği için de bayağı başarılı işler gerçekleştiriyoruz. O yüzden de Başakşehir maçı bizim için hem ikili mücadele anlamında zorlasa da taktiksel olarak doğru gelişimler olsa da dediğim gibi işte ilk ay geldi bir anda değişik bir şey oldu. Saray'ı oyuna attık değişik bir şey oldu. Sara'nın verdiği paslarla Sané defans arkasına koşulara başladı değişik bir şey oldu. Zaten bu
Yani ilk kez dünyanın keşfi değil, Amerika'nın da keşfi değil. Bunu zaten sana Bayern Münih'te de yapıyordu, City'de de yapıyordu. Bunu İlkay zaten sürekli atıyordu. Bizim de inşallah yakın bir tarihte bunları sürekli atan ve sürekli deneyen, bu formasyonu kitaplaştıran bir Galatasaray'la yolumuza devam ederiz. Evet, bu akşam Bodo Glimt maçı var. Bakalım Bodo Glimt maçında bizi neler bekliyor, neler olacak, neler gerçekleşecek. İç sahada oynayacağımız için büyük bir avantaj. Seyircilerimizle onları boğacağımız için büyük bir avantaj ama adamlar şu alanı çok iyi kullanıyorlar. Topu buraya çok hızlı indiriyorlar ve hep buralarda içeri şutlarla bu alanda yakaladıkları pozisyonlarla, paslaşma trafiğiyle bu alanda çok fazla pozisyon üretiyorlar. Birkaç maçlarını izledim ve çok iyi ezberleri var. Kanatlardan çok iyi geliyorlar. Kanattan gelen adam buraya iniyor, bunu buraya kaçırıyor. Bu buradan verdiği şutla da buna gol attırıyor falan. Böyle zor bir maç. Bugüne kadar yani kuzey takımlarına çok bir başarımız yok. Liverpool galibiyetini pekiştirmemiz ve ligdeki yerimizi sağlamlaştırmamız için yarın akşamki maçı kesin ama kesin kazanmamız gerekiyor. Ümit ederim ki Okan Buruk ve teknik ekip bunun ziyadesiyle farkındadır ve ona göre bir çalışma gerçekleştirmiştir. Evet, beklentim gollü bir maç geçeceği yönünde. Gol yiyeceğiz, gol atacağız ama 3-1, 3-2, 4-2 kazanırız gibime geliyor. 4 biraz fazla sanki ama bir kere böyle bir çözüldü mü iş sanki gelir gibi duruyor. Kazanacağımızı düşünüyorum. En kötü beraberlik düşünüyorum. Mağlubiyet sürpriz olmaz. Mağlubiyet sürpriz olmaz. Onu söyleyeyim ama olmamasını tabii ki de canı gönülden istiyorum. Başakşehir'de yediğimiz gole çok dikkat edelim. Öyle goller yemememiz gerekiyor. Az pozisyon vermemiz gerekiyor. Herifler robot düzeninde oynuyor. İkili mücadelelerde ziyadesiyle sertler. İngiliz bir hakem yönetecek yanlış bilmiyorsam maçı. İngiliz hakemler böyle ikili mücadelelerde müsamaha gösteren hakemlerdir. Bizim yere düşmememiz ve sağlam durmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle ümit ederim yarınki maçı da yani daha doğrusu bugünkü maçı da alnımızın akıyla kazanır ve yolumuza emin adımlarla devam ederiz. Efendim beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek ümidiyle şen ve esen kalın dostlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Aloha.